abi. Kaş'ta hangi aktiviteleri yapabilirim? Ali'cim merhaba. Şimdi Kaş'a geldiğimiz zaman birçok aktivite var tabii. Şimdi bunun bir seri videosunu çekeceğiz Kaş'a gelmeyi düşünen misafirlerimize. İlk olarak Kekova Tekne Turu'dan bahsedeceğiz. Diğer videomuzda Satlıkent Jeep Safari turundan bahsedeceğiz. Diğer videomuzda Kaş'ta dalıştan bahsedeceğiz. Bir diğer videomuzda deniz kanosundan bahsedeceğiz. Bir diğer videomuzda lig yolu yürüyüşlerinden bahsedeceğiz. Bu şekilde böyle devam edeceğiz serimize. Kimseye sıkmadan net bir şekilde olanları anlatacağız. Şimdi Kaş'a geldiniz. Tekne turu zaten çok popüler. Satlıkent Safari turu çok popüler. Deniz kanosu çok popüler. Zaten dalış merkezi Kaş ve çok popüler. Lig yolu da bir bölümü Kaş'tan geçiyor. Bu da sezon başı yani Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında çok popüler. Ben bu videoda size Kekova Tekne Turu'nu anlatacağım. Şimdi Kekova Tekne Turu nasıl yapılıyor? İki farklı şekilde yapılıyor Kekova Tekne Turu. Bakın arkamda gördüğünüz liman Kaş Limanı. Bu limandan kalkan teknelerle bölgenin doğu istikametine doğru yer alan Kekova'ya doğru yolculuk yapılıyor. Kaş Kekova arasında çıkan tekneye bağlı olarak 2 koyda, 3 koyda duruyor ve her koyda yüzme molası veriyor. Kekova bölgesine ulaştığında akvaryum koyunda durup öğle yemekleri ve yüzme molaları veriliyor. Batıkşehir'den yavaş geçiliyor. Kaleköy'de tarihi bir köy. Burada 1 saatlik bir serbest zamanın ardından geri dönüş sağlanıyor. Sabah saat 10'da Kaş limandan tekneler çıkar. Geri dönüşü saat 6'yı bulur. Bu limandan kalkan Kekova Tekne Turu için geçerli. Bir de Kekova bölgesinin 3 ağız limanı var. Kaş'a 30 kilometre mesafede 40 dakika sürer. Bu önce araçla bir transfer yapılır. Tekneye 3 ağız köyünden binilir. İkisinin de ismi aynı olmakla beraber içerik çok farklıdır. Sabah saat 9.30'da Kaş'tan servislerle alınırsınız. 3 ağız köyüne yani Kekova bölgesinin kendi limanına bir transfer yapılır. Bu 40 dakika sürer. Tekne saat 10'u 20 geçe gibi 3 ağız köyünden hareket eder ve tekrar çıkış yaptığı limana saat 5'i 10 geçe gibi geri dönüş yapar. Kekova bölgesinde akvaryum koyu, tersane koyu, gökkaya koyu, burç koyu, hamidiye koyu gibi 5 farklı koyda durur ve her koyda yüzme molası verir. Ortalama 40 dakika, 45 dakika. Bu anlattığım 5 koya ilave olarak Batıkşehir'den yavaş bir geçiş yapar. Tabi teknelerde müzik yayını yok. Rehber eşliğinde yapılır. Tarihi bilgi alırsınız. Adanın sonunda bir mağara var. Korsan Mağarası diye geçer. Burası aslında Akdeniz foklarının yaşam alanı. Koruma altında bir mağara. Burayı ziyaret edersiniz. 2-3 dakikalık bir ziyaret olur bu. Bir de meşhur Kaleköy'de yine 1 saat serbest zaman verir ve turu Üçağızköy limanında saat 5-10 geçe gibi bitirir. Kaş limandan çıkan da Üçağızköy limanından çıkan teknelerde de sabah çay ikramları vardır, öğle yemekleri vardır. Öğle yemekleri genelde açık büfe verilir. Üçağızköy'den çıkan teknelerden bahsediyorum. Artı tavuk barbekü verilir. Kaş limandan çıkan teknelerde çıkan tekneye göre set menü verilir ya da açık büfe verilir. Bu videomda size Kekova Tekne Turu'ndan bahsediyorum. Aşağıya Ali linkimizi de koyacak. Tur fiyatları her yıl değişebiliyor tabii doğal olarak. Orada turun detaylarını yazılı olarak da görebilirsiniz. Artı fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. Diğer videomuzda size daha keyifli, eğlence odaklı bir aktiviteden bahsedeceğiz. Onda görüşmek üzere.